Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve balkonuma hoş geldiniz. Çünkü hala bir mutfağım yok. Hala tadilat aşamasındayım. Onun için yine balkondan çekim yapacağım. Sizlere bugünlerde herkes bir grip benim gibi. Ben de şu anda grip olma aşamasındayım. Boğazım gıcıklanıyor. Ve onun için size kış kürü yapacağım. Kış kürü için gerekli malzemelerim 2 adet zencefile ihtiyacım var. Taze zencefil. Ben bunları yıkadım daha önceden. Limonum var 2 adet. Bunları da sirkeli suda beklettim yıkadıktan sonra. Üzerindeki ilaçlar gitsin diye, çünkü kabuklu doğrayacağım. Bir pakette bala ihtiyacım var. Balın çeşidi size kalmış. Çiçek olur, çam balı olur. O hangisini kullanırsanız. Rendeye ve bir kavanoza ihtiyacım var. Şimdi ilk iş olarak zencefillerimi soyup rendelemeyle başlıyorum. Bu şekilde kabuklarını soyacağız. Bu çok faydalıdır. Zencefili zaten bilirsiniz. Herkes kışın tüketmeye çalışır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Benim gibi böyle bir kendinizi halsiz hissettiğinizde, grip olacağınızı düşündüğünüzde bir yemek kaşığı, bir bardak sıcak değil, dikkat edin. Sıcak su balın zehirlenmesine yol açar. Bal zehirleyebilir. Biraz ılık su, kaynar değil yani. Kaynar suya katmadan hafif sıcak ve ılık soğuk arasında bir suya katıp içebilirsiniz. Sodayla bile değerlendirebilirsiniz. Sodanın içine bile katabilirsiniz. Nasıl kullanmak istiyorsanız, yalnız kaynar su olmayacak. Kaynar su balın zehrini açığa çıkartan bir durum oluşturuyor. Birçok derde devadır zencefil. İnsan suresi 17. ayette de bahsediliyor. Zencefilin şifasından. Bir kadeh zencefil vereyim de iç gibisinden. Siz daha ayrıntılı okursunuz. Benim aklımda kalan bu şekilde olmuş ama çok faydalı oldu. Kur'an'da geçtiğine göre değerlendirmek gerekiyor. Bunu suya katmadan bir kaşık olarak da içebilirsiniz. Hani bir kaşıkla ağzınıza da alabilirsiniz. Yani öyle daha kolay olur derseniz, hani sürekli uzun içme yerine, zencefilden hoşlanmayanlar için aslında zencefil çok güzeldir. İştah da açar. Birçok derde deva. Bu şekilde soyuyorum arkadaşlar. Kış ayı boyunca bu zencefil kürünü yapıp siz istediğiniz çoklukta, azlıkta yapabilirsiniz. Ben 2 parça olarak göstermek için yaptım. Bunu dolaba atacağız. Dolapta kendimizi kötü hissettiğimiz anda çıkartacağız ve kullanacağız. 2-3 ay kalabilir dolabımızda. Buzluğumuz dolabın alt kısmında, buzluk demişim, pardon. Taze taze de yapabilirsiniz ama elinizin altında hazır bulunması için güzel bir tercih. Bal da zaten biliyorsunuz, balın da faydaları Kur'an'da geçmekte. Zencefilin de geçmekte. Fayda üstüne fayda, şifa üstüne şifa. Şifa Allah'tandır tabii ki. Ama biz de tedbirimizi almamız gerekiyor. Havalar bir sıcak bir soğuk. Biz daha kış gelmedi. Onun için üşüttüğümüzü de anlamıyoruz. Hala çok sıcak havalar.
Bugün biraz bulanık bir hava var. Ama ben iş telaşından üşütmüşüm sanırım. Şimdi bu zencefillerimi rendeliyorum. Rendenin irisiyle, ufayla, neyle yaparsanız. Dışının kabuğunu yıkadığım için daha önceden soyduktan sonra yıkamadım. Yıkamayı düşünenler yıkayabilir. Zaten temiz, sirkeli suda da beklettim bunları. İlaç kullanmak yerine nefes darlığına filan, yani bunlar gayet güzel oluyor. Ben seviyorum bu tür ilaçları. İlaç değil, içecekleri ilaç olarak kullanıyorum. Doğadan gelen yani ilaçlar her zaman daha sağlıklı. Tabii fazlasına kaçmamak şartıyla. Bazen de istemeden zehirlenmelere de yol açıyoruz. Onlar da olabilir. O yüzden her şey ölçülü. Bundan sabah akşam birer yemek kaşığı alırsınız. Fazlası size kalmış bir şey. Rendelememiz devam ediyor. Ne güzel ki taze zencefil bulunabiliyor. Eskiden bulunmuyordu. Bu kuruları, tozları kullanıyorduk. Hala tozları da kullanıyoruz ama bu türlü grip işlerinde değil, hastalıklarda değil, pastalarda güzel oluyor, kurabiyelerde güzel oluyor. Bazen et yemeklerinde, tavuk sosunda filan da, et sosunda çok yakışıyor zencefil. Yani şimdi ben tozunu da çok kullanıyorum. Yani bunu da tüketiyorum. Epeydir video çekmediğimiz için konuşmayı özlemişim sanırım. Konuştukça konuşuyorum. Şimdi bütün zencefillerimi bu şekilde rendeledim. Ve kavanozuma yerleştiriyorum bunları. Güzelce. Arkadaşlar, kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beni desteklemek için yorumlara bir kalp, bir nokta bırakabilirsiniz. Yani desteklerinizi bekliyorum. Daha yeniyim. Ama olsun, yine de destek bekliyor insan. Yeniyken daha çok bekliyor tabii ki. Limonun kabuklarını da soymadan, çok güzel yıkandı zaten. Doğrarken elimi kestim arkadaşlar. Bıçağımı falan yıkadım. Bantladım elimi. Ve eldiven takmak zorunda kaldım tekrardan. Zaten hijyen açısından takmam gerekiyordu ama ben basit bir işlem diye takmamıştım. Limonlarımı da böyle minik minik doğruyorum. Çekirdeklerini alıp almazsınız, o önemli değil. Zaten suya karışır. Keskin bıçağımı da bulamadım çünkü her şey hala kolilerde. Yani elimde birkaç tane bıçak var. Onları kullanıyorum. O yüzden bu da keskin olmadığı için oldu sanırım. Şimdi limonlarımı da döktüm. Limon bunu sulandıracak arkadaşlar. Kavanozun büyüklüğünü, küçüklüğünü kendiniz ayarlarsınız. Böyle bir kavanoz balı boşaltıyorum.
Ben büyük olsun istedim ki kavanoz rahat karıştırayım. Çünkü taşma yapıyor. Pardon. Hastalık geliyor. O yüzden de tedbirimizi önceden alalım istedim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bu şekilde karıştırıyoruz. Ve bunu dolaba atıyorum. Buzdolabının alt kısmına 2-3 ay saklayabilirsiniz. Bu şekilde de karıştırayım. Çocuklar bile seviyor inanın böyle şeyleri. Onlar bile içiyor. Onlar da çok bilinçliler. Evet. Kış kürüm hazır. Arkadaşlar ne tür videolar çekmemi istiyorsanız ona göre yorum yapın. Tavsiyelerde bulunun. Tarifler de verebilirsiniz. Veya mesela kış küründen siz nasıl yapıyorsunuz? Çeşitleri vardır. Belki ben bilmiyorumdur. Onları yorum yaparsanız ben de daha ayrıntılı çekerim. Sizlere daha iyi hitap ederim. Veyahut da isteyip de bulamadığınız tarifleri sorarsanız ben onları yapmaya çalışırım. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun.